kültür ve agrikültür arasında, yani ekoloji ile sanat arasında, sanat kültürü arasında paralellikler kuruyorum. Mesela bitkilerle ilişkilenme biçimimiz toplumla, birbirimizle kurduğumuz ilişkilerle nasıl paralellikler gösteriyor? Kompost pratiğinin dönüşüm mecrası oluşturmasıyla kültür sanat ortamındaki çeşitlilik nasıl birbiriyle benzerlikler gösteriyor? Buna uzun süredir bakıyorum. Gazhane'de kurguladığımız bu projede üzerine düşündüğüm bu fikirleri hayata geçirmenin ve buradan yeni bir şey doğurmanın bir mecrası olduğu benim için. Ayrıca çocukların dönüştürücü enerjisinden çok etkileniyorum. Kokopelli Şehirde ile birlikte kurguladığımız atölyeler süresince çocuklarla birlikte düşünmek, onlarla dirsek temasında çalışmak benim çok arzu ettiğim bir şeydi. Müze Gazhane'de bu hayata geçecek oyun alanı tasarımının en heyecanlı kısımlarından bir tanesi çocukların katılımıyla gerçekleşiyor olması. Gazhane'nin etrafında oturan, Hasanpaşa'da oturan yaklaşık 20 çocukla birlikte 10 haftalık bir çalışma sürecimiz var. Burada böyle bir gün Gazhane'ye gelip bir oyun alanı görmeyecekler. Kademeli bir şekilde birlikte oluşturduğumuz bir oyun alanı tasarımı olması çok heyecanlı. Buradaki çalışmalar şöyle yürüyor. Permakültürün etik ilkelerinden ilham alarak yaptığımız bir kurguda ilerliyor. Bu da gezegeni gözet ve insanı gözet üzerinden. İki farklı eksende çalışıyoruz. Bir tanesi aslında ekolojik uygulamalara maruz kalarak. Ne demek bu? İşte çocuklar organik atıklarını her hafta buluşmaya getiriyorlar evlerinden ve biz de onların belli usullerde tekrar toprağa besleyici hale gelmesini, yani kompost yapması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunlar bir yandan olurken bir yandan da çocuklar aslında doğadan ilham alarak gördükleri örüntüleri bu tasarım süreçlerine entegre ediyorlar. Tüm süreç aslında böyle didaktik bir şekilde değil, deneysel bir yerden ilerliyor. Tabii ki deniyoruz, yanıldığımız zamanlar da oluyor. Ama işte geçen hafta ektiğimiz tohumlar bugün itibariyle kontrol ettiğimde filizlenmeye başlamış. Bu da çok iyi bir işaret. Oyun alanı konusunda çok heyecanlıyız. Sanat tek tek sanatçılar tarafından icra edildiğinde bile aslında kültürel bir üretimdir ve kültür tabii ki kolektif bir yapıdır. Bu düşünceyi bir adım ileri götürerek sanatçıların da kolektif yapılar olduğunu görüyorum ve deneyimliyorum. Bu çok seslilikle ilişki kurabilmek ve o çok fazla sesin titreştiği alanlarla ilişki kurarak üretmek belki hani sanatçının doğal olarak yapmayı öğrendiği bir şey. Ekolojiyi merkezine alan bir çalışmada da tam da işte bu diğer sesleri duymaya özen göstermek benim için ön plana çıkan şeydi. Burada mesela çocuklara anket yapmadık. Hani çok fazla çocuğun katıldığı bir anketi maillerle gönderip onun cevapları üzerine bir çalışma yapmadık. Tam tersine çocukların da sesinin duyulduğu bir kültür oluşturduk. Bu kültürün içerisinde projeye dahil olan diğer aktörler de vardı. Mesela İKSV Altkat, miadını doldurmuş bir fosil yakıt tesisinde yer alan İklim Müzesi, Gazhane Müzesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmakta olan bir atık bertaraf tesisi olan İstaç'ın bir tesisi ve bu tesis içerisinde ilginç bir kurum içi girişimcilik örneği olarak oluşan tamir atölyesi. Bu tamir atölyesinin yanında yeşermeye başlayan döngüsel işler atölyesi. Bütün bunlar aslında bu kültürün içerisindeki öğelerdi. Çıkan tasarım ya da buradan çıkan oyuna dair yaklaşımda bu kültürün içerisinden beslenen çeşitli öğeler içeriyor. Şu ana kadar bu atölyelerin 6 tanesini gerçekleştirdik. Kalan 4 buluşmada da çocuklarla birlikte daha geniş katılımlı tasarımların hayata geçme sürecini birlikte yürütüyor olacağız. Benim sanatçı olarak özen gösterdiğim şey bütün bu aktörlerin katılımının ve potansiyellerinin çocukların arzularıyla birlikte hayata geçeceği mecrayı oluşturmak oldu. Sürdürülebilir ve kalıcı alanlar yaratmak mümkün mü? Burada belki sürdürülebilirliğin önce tanımına bakmak iyi olur. Biz bir sisteme sürdürülebilir diyebiliyorsak o sistem ömrü boyunca ihtiyacı olan enerjiyi üretmeli ve ömrünün sonunda da
yenilenebilmesi için ihtiyacı olan enerjiyi üretmeli. İnsan eliyle üretilmiş sistemler tam olarak bu sürdürülebilirlik tanımını karşılayamıyorlar. Öyle bir sistem olmalı ki aslında sistemde canlı öğeler olması lazım. Burada da yapabileceğimiz en iyi şey doğaya bakmak. Ormanda bir atık görmediğimiz gibi, tabii ki insan eli değmemişse ormana, bizim de kendi sistemlerimizde atık üretmeden ve belki o atıkların başka sistemler için tekrar hayat vereceği örüntüleri oluşturmayı aslında çalışmamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik böyle. Etik temelli, sürdürülebilir, insan yerleşkeleri tasarlamak aslında permakültürün bir tanımı. Permakültür tasarımcıları olarak en büyük meselemiz de bu. Öğeler arasındaki ilişkileri nasıl kursak ki hem kendi sürdürülebilirliğimiz devam etsin, hem de ekonomik olarak ayakta kalabilelim. Permakültür sözcüğünün içine baktığımız zaman da sorunun içerisinde yer alan kalıcılığa birazcık gönderme yapacağım. Permanence, kalıcılıktan geliyor zaten. Kültür de hem ekim, üretim anlamında kültür hem de sosyal anlamda kültürden aslında öykünerek oluşturulmuş bir sözcük bu. Bill Mollison tarafından bu metodoloji ortaya konuluyor. Ve burada aslında kalıcı alanlar konuşmak yerine kalıcı kültürü konuşuyor olmak çok daha kıymetli. İlla alan üzerinde konuşacaksak veya bunu bir sisteme çevireceksek direnç üzerinden konuşmak çok daha makul olacaktır. Çünkü koşullar hepimizin bildiği gibi çok hızlı değişebiliyor. Ve aslında kalıcılık bizim için hızlı bir şekilde uyum sağlamak ve dirençli olabilmek üzerinden kurgulanmalı. Permakültürde aslında kalıcı bir kültür oluşturmayı, bunu yaparken de sürdürülebilir ve hatta onaran ve dirençli sistemler oluşturmayı öngörüyor. Şimdi böyle bir yerden sürdürülebilirliği ve kalıcılığı okursak tabii ki mümkün böyle alanlar oluşturmak. Gazhane'de yaptığımız çalışmada dayanıklılık ve kalıcılık arasında bir ayrım yaptık mesela. Buraya yerleştirdiğimiz nesnelerin dayanıklılığını önemsiyoruz. Fakat asıl ön plana çıkarmaya çalıştığımız şey burada başlattığımız pratiklerin kalıcı olması. İklim krizinin etkilerinin gitgide daha fazla hissedildiği bir çağda kültür sanat çalışanları daha çok bu konuya zaten eğiliyorlar. Fakat belki bunu hayatımıza nasıl dahil edeceğimizi ya da toplum olarak bu alandan nasıl öğrenebileceğimizi tekrar düşünmek ilginç olur diye düşünüyorum. Ekolojik dönüşüm dediğimiz şey aslında bir kurumların dönüşme sürecini, yani sancılı da olacak bir kurumların dönüşüm sürecini de içerecek. Ve belki hani bunun çok hızlı olması gerektiği yer yer noktalar olacak. Halihazırda pratiklerin dönüşüm üzerine geliştiren mesela sanatçılar veya sanat üreticileri diyelim, bu konuda yol gösterici olabilir mi mesela? Bunun üzerine düşünmeye başlamak. Gerektiği yerlerde işte bu hantal kurumsal yapılar içerisine sanatçılarını sokmak veya sanatsal süreçlerden öğrenen süreçleri kurum yapısına dahil etmeye çalışmak yol gösterici olabilir diye düşünüyorum. Marcel Duchamp diyor ki aslında sanat eseri bir alarm zili de olabilir. İnsan türü olarak gezegendeki kalıcılığımızı, devamlılığımıza dair kanıtlara baktığımızda olumsuz olanlar, olumlu olanlardan daha fazla maalesef. O yüzden de sanatı bir şekilde bu alarm zili olarak görmek enteresan olabilir. Burada yapmaya çalıştığımız korkutarak, gürültü çıkararak bir alarm zili oluşturmak değil, özellikle çocuklarla birlikte ekofobi oluşturmadan, bir korku oluşturmadan ben ne yapabilirim dediğimiz bir yerden ele almaya çalışıyoruz. Bir anda bütün bu büyük problemleri görüp ben hiçbir şey yapamayacağım, neresinde yer alabilirim ki demeden gerçekten bireysel çabalarında çok kıymetli olduğunun altını çizerek belki
Bir yandan da bu soruya baktığımda ekoloji, kültür, sanat sanki böyle bambaşka, birbirinden bağımsız kavramlarmış gibi değil de bizim çalışmalarımızda da kırla kenti, köyle şehri ayırmadan, kültürü, sanatı, ekolojiyi de ayırmadan bütün bunlara bir bütün olarak bakabilmek, bu tarz çalışmaların her yerde, yani kendi evinizde de, İşte kurumlarda da, okullarda da çoğalması için belki daha büyük zeminler, daha rahat zeminler oluşturabilir. Çünkü biraz korkutucu olabiliyor. İşte ben şimdi bir sanat icra edeceğim demek yerine aslında işte bir sistem üzerine düşünüyorum. Çok güzel söyledi Elif. Burada bir sanat icra etmektense sanatsal bir süreç yönetmek gibi ben görüyorum meseleyi. Ve bunu da belediye gibi aslında çok büyük bir teşkilat içerisinde bu teşkilatın kaynaklarını kullanmaya çalışarak yapmaya çalışıyoruz. Yani çok aslında bu süreçten biz de çok şey öğreniyoruz. Bunun geleceğe yönelik bir örnek oluşturacağını umuyorum. Böyle örneklerin çoğaltılabilmesi aslında bir yandan da hiç beklemediğimiz anlarda da gerçekleşebiliyor. Pandemi oldu mesela. Biz yaklaşık Kokopelli şehirde olarak tohumlarımızı 5 yıldır işte toprakla buluşturmaya veya işte insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Ama pandemiyle birlikte hiç almadığımız kadar işte peki benim bu kadar çok atığım çıkıyormuş, ne yapacağım, nasıl kompost yapabilirim diye, işte nasıl kendi gıdamı yetiştirebilirim diye birçok farklı sebepten çok fazla soru gelmeye başladı. Gezegenin sınırlarının geldiği noktada öngöremediğimiz şeylerle de aslında bu süreç hızlanacak. Kurumların bu işin içine girmesi çok kıymetli tabii ki. Kokopelli şehirde olarak bizim konumlanışımız bireyler üzerinden ama büyük aktörlerin de hantal yapılarından mümkünse daha ivmelenerek çıkmalarını umuyoruz. Böyle örnekler üzerine de işte Gazhane projesi de bunlardan bir tanesi. Birlikte oluşturduğumuz bu kültür dediğimiz aslında birliktelik içerisinden fikirler doğdu ve ben bunları aslında İstaç'ın geri dönüşüm tesisindeki, atık tesisindeki nesnelerle biraz bir araya getirmeye çalıştım. Vurgu aslında hani çok değişik şeyler yapmak değil, çok basit ve kopyalanabilir nesneler üretmekti. Bir de hani kültür oluşturmak dedik, buna atölyeleri yaparken işte biz bir kabile olabilir miyiz falan gibi bir yerden konuşuyorduk. Bir noktada şunu fark ettik, bir aradayken aramızda böyle telepatik bir ilişki de oluşmaya başlamış. Mesela ben çok büyük bir traktör lastiğini tramboline dönüştürmeye çalışıyordum. Ve atölyede permakültür atölyesinde örüntüleri konuşuyorduk. İşte örümcek ağı, bir örüntü falan derken o gün mesela bir çocuk örümcek ağı şeklinde bir trampolin çizdi. Ve benim yaptığım trambolinde de lastiğin içerisine böyle örerek yapılmış bir böyle şey vardı, detay vardı. Onu görünce böyle acayip şaşırmıştık. Bizim de işte çocuklarla olan iletişimimiz kısmında bir şeyler oldu tabii ki, birçok bizi heyecanlandıran. Beni en çok etkileyen herhalde Sonnur solucan kompostu yapıyoruz. Solucan kompostu şu demek, belli bir tip solucanlarla onların tüketmeyi sevdiği organik atıkları vererek dışkılarının tekrar toprakta işte bitki gelişimi için kullanıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Solucanları bir kutuya koyuyoruz tabii ki bunu yapabilmek için ve onları işte besliyoruz her atölyede. Sonra her atölyenin sonunda geliyor işte Elif, ne zaman doğaya gidecek bu solucanlar, ne zaman doğayla buluşturacağız, hani bu kutunun içinde ne zaman çıkacaklar diye bize soruyor. Bu herhalde beni en çok etkileyen deneyimlerden bir tanesi. Sonuç olarak bu birlikte yürüttüğümüz sürecin başka süreçlere de örnek olması, bu sürecin kopyalandığını, hatta birebir oraya koyduğumuz nesnelerin kopyalanarak başka yerlerde çoğaldığını görmek beni çok mutlu edecek. Kokopelli şehirde, ismindeki Kokopelli biliyorsunuz, bu işte tohum çantasındaki tohumları toprakla buluşturan mitolojik bir karakter. Biz de bu projeyle birlikte işte tohumları
mecazi anlamda da, gerçek anlamda da aslında toprakla buluşturduk. Gerçek anlamda çimlenmeye başlayan tohumların mecazi anlamda da bu projede olduğu gibi benzer projelerde de çoğaltılması konusunda temennilerimizi iletiyoruz diyeyim.